Hatay'dan herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Renault Clio'nun lansmanından sesleniyorum. Hatırlayanlarınız vardır, bu otomobili yurt dışında gerçekleşen uluslararası basın lansmanında zaten kullanmıştım. 1.3 litrelik benzinli güçlü bir motor seçeneğiyle kullanmıştım. Ama artık ülkemizde de geldi ve ülkemizde daha çok ilgilendiren motor seçeneklerini de merak ediyorum. Hazır buradayken gelin tüm motor seçeneklerine bakmaya çalışalım. Dün de buradaydım. Dün de bazı motorları kullandım. Bugün de otomatik şanzımanlı versiyonlara daha çok bakacağım. Onun için gelin hemen bir yola çıkalım. Yeni Clio ile alakalı konuşmaya başlayalım. Şimdi gelin isterseniz otomobille alakalı Türkiye'ye özgü ne gibi daha fazla sizlere detaylar anlatabilirim. Onlara hep beraber bakıyor olalım. Biliyorsunuz B segmentinde her jenerasyonuyla hem Avrupa'da hem de ülkemizde sevilen bir otomobil Clio. Ve bu son nesil, yani Clio 4 diye geçen son nesilde de çok ciddi, çok iyi satış rakamlarına ulaştı. Şimdi yeni nesilden de böyle bir beklenti var haliyle. Yeni nesil bu tip bir beklentiyi karşılayabilecek mi? İlerleyen dönemlerde bunu hep beraber görüyor olacağız. Biraz tasarım konuşursak eğer, tasarım anlamında Renault çok büyük bir değişim yapma gereği duymamış. Çünkü Clio 4'ün tasarımını genel Renault kitlesine yapılan bir anket sonucu, işte araştırmalar sonucu insanların çok beğendiği kanısına varılmış. İnsanlar bu araçla alakalı, yani Clio 4 ile alakalı çok fazla olumlu geri dönüş yapmış. Bundan dolayı da Clio 4'ün tasarımında çok oynama gereği duymadık diyor Renault. Teknik anlamda da ufak çaplı farklar var. Mesela her yeni nesilde otomobillerin büyüdüğünü görürüz ya. Clio 5, Clio 4'ten biraz daha küçük ama uzunluk bakımından biraz daha küçük. Aks mesafesi neredeyse birebir aynı ama bütün bunlara rağmen içerideki yaşam alanının biraz daha ferahladığını, biraz daha rahatladığının altını özellikle çiziyor Renault. Bu ne şekilde olmuş derseniz eğer, mesela benim şu an oturduğum bu koltukları biraz daha inceltmişler. Şu direksiyonun bulunduğu kısımlarda dahi böyle ufak minimalist oynamalar yapılarak alan kazanımı sağlanmış. Konsolun konumlandırmasında yine farklı böyle konumlandırmalar yapılmış. Mesela biraz daha geriye alınmış. Direksiyonun orta göbeği biraz daha küçültülmüş. Bu hava yastığının olduğu alan. Bu gibi böyle ufak çaplı minimalist oynamalar sayesinde içeride daha böyle iyi alan yaratılabilmiş, kazanılabilmiş. Bunun özellikle altını çizdi Renault. Tasarım konusu tabii görecelidir ama yani dışarıdaki tasarım bence hani fena sayılmaz. Çok iddialı, çok etkileyici olduğunu söyleyemeyiz. Mesela pazara yeni girecek olan Peugeot 208 gerçekten çok iddialı bir tasarıma sahip. Özellikle ön yüzünde çok böyle yırtıcı bir tarzı vardı. Yeni nesil zaten Peugeot'ların birçoğunda öyle bir tasarım mimarisi söz konusu. Ama Clio biraz daha geleneklerine bağlı kalmış durumda 5. jenerasyonunda. Ama içeriye geçtiğimiz zaman bence zaten uluslararası basın lansmanında da altını özellikle çizmiştim. Gerçekten B segmentindeki en etkileyici tasarımlardan birisi karşımızda. Ama tabii ki hani tasarım konusu görecelidir. Bu konuyla alakalı özellikle sizlerin yorumlarını arkadaşlar alt tarafa bekliyorum. Buradaki tasarım mimarisini modern kılan mesela en önemli etmenlerden birisi şu görmüş olduğumuz multimedya ekranı. Konum olarak gayet güzel, büyüklüğü güzel ayarlanmış. Bunun haricinde arka tarafına, onun arka planına baktığınız zaman da iyi bir bütünlük yakalanabilmiş bence. Yani şu havalandırma menfezlerinin içinde barındıran bir tasarım rayı var diyeyim, yani raylı bir form var diyeyim daha doğrusu. O raylı form ile beraber isterseniz siz kendi zevkinize göre burada ufak çaplı kişiselleştirmeler yapabiliyorsunuz. Mesela RS-Line donanım seviyesiyle bu otomobili alırsanız şurada bir karbon görünümlü oluyor. Kapılarda da o gibi görünümler oluyor veya tavanda böyle siyah kaplamalar oluyor. O şekilde biraz daha bence şık bir görüntü yakalanabiliyor. Tabi RS-Line donanım seviyesinde alırsanız da koltuklar daha sportif bir görüntüye sahip oluyor. İçeride bu arada eski Clio'ya göre en bence önemli farklardan birisi sürücü gösterge ekranı. Bu ekran artık dijital ve daha kullanışlı bir hale gelmiş. Daha sade grafiklere sahip, daha kolay anlaşılır ve yani almak istediğiniz bilgiye daha çabuk bir şekilde erişebildiğiniz bir tasarım kullanmışlar. Bunun haricinde benim çok hoşuma giden yine bir detay var bu otomobilin içerisinde. Vites konumu daha yukarıya almışlar. Bu sayede sürücü bence daha kolay bir şekilde hem vitese erişebiliyor hem de sürüş keyfini daha fazla bu otomobilde yaşayabiliyor. Bu gibi detaylar var. Ve sürüş modları artık yeni Clio ile beraber karşımızda. Eco var, Sport var, bir de MySense var. MySense'ı seçip kendi kullanım alışkanlıklarınıza göre bir kişiselleştirme yapabiliyorsunuz. Veya Sport seçip işte daha tepkili bir kıvamda yeni Clio'yu kullanmanız mümkün
olabiliyor. Sport'a aldığınız zaman özetle şu oluyor. Gaz tepkileri biraz daha netleşiyor otomobilin. Bu sayede dediğim gibi daha böyle size çabuk reaksiyonlar veren bir yapıya kavuşuyor otomobil. Veya Eko'yu seçerseniz daha düşük tüketim verilerini yakalamanız mümkün oluyor. Motorlarla alakalı bilgileri birazdan zaten geliyor olacağım. Renault'un yeni Clio ile alakalı altını çizdiği önemli noktalardan birisi de artan kalite hissiyatı. Bunu hissediyor musunuz? Evet, özellikle içeride sürücü ve yolcuların dokunduğu yüzeylerdeki kalite, yani malzeme kalitesinin arttığının altını özellikle çiziyorlar. Şu kısımlarda, bu mesela konsol üzerinde kullanılan malzemeler bir tık daha böyle yumuşak, yani böyle vurduğun zaman bam güm gibi sesler duymuyorsun artık. Bu anlamda biraz daha bir iyileştirme yapıldığını zaten otomobil içerisine geçtiğiniz an size hissettiriyor. Bunun haricinde sürüş sırasında aslında yapılan bence önemli iyileştirmelerden birisi aracın yalıtımı. Evet, şu anda da duyuyorsunuzdur sanıyorum ki sizler de, kabine bir ses geliyor. Yani yalıtım bakımından çok mükemmel olduğunu söyleyemeyiz ama bir B segment standartlarını bence bu otomobil şu haliyle karşılayabiliyor ve eski nesline nazaran kabine aldığı ses seviyesi de çok daha az bir noktada. Bu noktada şunun altını mutlaka çizmek isterim. Yani böyle asfalt kalitesi ortalama düzeydeyken gerçekten kabine gelen ses seviyesinin çok daha eski nesline göre azaldığını hissediyorsunuz ama şu anki gibi bir asfaltta kullanıyorsanız eğer, ki çok iyi bir asfalt değil bu, kabine haliyle ses geliyor. Ama konfor anlamında özellikle süspansiyonların biraz daha iyi çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani kabindekiler eski nesle nazaran biraz daha az seviyede sarsılıyor. Bundan bir önceki nesil yani Clio 4 özellikle yol tutuş bakımından oldukça iddialıydı. Bu otomobilde ona benzer bir sürüş hissiyatına sahip. Yani virajları sert bir şekilde attığınız zaman aynen Clio 4'te olduğu gibi sizinle iyi bir iletişim kuran şasi var. Sert dönük süspansiyonlardan dolayı gerçekten yüksek bir viraj limitiniz var. Bu gibi faktörler sayesinde otomobil gerçekten güven verici bir viraj performansı ortaya koymayı devam ettirebiliyor. Buna karşın Clio 4'ten farklı olarak artık süspansiyonlar biraz daha kabine az titreşim yolluyor. Biraz daha bu anlamda elinin iddialı olduğunu söyleyebilirim bu otomobilin. Yani kabin sarsıntısı kesinlikle eski nesile nazaran biraz daha azalmış durumda. Yani eski nesilden en bariz fark özetle arkadaşlar sürüş sırasında konfor anlamında Clio 5'in elini güçlendirmiş olma durumu. Tabii sürüşü ilgilendiren bir diğer önemli faktör de motorlardır. Ülkemize ne tip motorlarla gelecek dediğinizi duyar gibiyim. 1 litrelik, en baz 1 litrelik bir atmosferik makine var. Bunun haricinde 1.0 litrelik yine turbo bir makine var. Bu turbo makineyi isterseniz manuel veya otomatik CVT tipi bir otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Bir de en üst gamda olan şu an için RS donanım seviyesiyle gelen 1.3 turbo benzinli var. O da 133 beygir gücünde. Yurt dışındaki lansmanda kullanmıştım ve gerçekten dediğim gibi performans anlamında eli çok güçlüydü. Dizel olarak ise 1.5 dizel makineler var. 2 tane. Birisi 95 beygir gücünde, birisi de 115 beygir gücünde ama dizelle alakalı şöyle bir haber var artık arkadaşlar. Sadece manuel şanzımanla geliyor. Otomatik şanzımanla gelmeyeceğini belirtiyor Renault Türkiye yetkilileri. Hatta yavaş yavaş Renault'un da dizel yerine işte hibrit ve bunun benzeri alternatiflere kayacağının sinyalini de verdiler. Hatta lansman döneminde yetişmemiş ama çok yakın bir gelecekte hani Clio'nun hibrit versiyonunda geleceğinin altını çizdiler. O da Türkiye'de üretilecekmiş. Şu anki motorlarla alakalı söyleyeceğim aslında en önemli şey mesela 1.0'ı şu an kullanıyorum. 1.0 manueli kullanıyorum. Ekonomi performans eğrisinde tabii ki dizel kadar iyi olmasa da bu motorun da hiç fena şeyler yapmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Birkaç saattir kullanıyorum. Bu otomobil bana bu haliyle 8 litrelik bir karma test tüketimi söylüyor ama çok dikkat etmeden bir sürüş yaptım ben. Biraz bu 1.0 turbo manuel versiyonda şu dikkatimi çekti. Biraz daha böyle dizele nazaran dikkatli kullanım yaptığınız zaman dizele yaklaşan tüketim verilerini bu motorla da yakalayabiliyorsunuz. Bu arada bagajın yükleme eşiğini de biraz daha törpülemişler. Daha düz bir yükleme eşiği yakalamışlar ve bagaj hacmini de biraz daha arttırmışlar. 391 litrelik bir bagaj hacmi var. Yeni Clio ile beraber dikkat çekici bazı güvenlik donanımları da artık gelmiş durumda. Acil fren destek sistemi var mesela bu otomobilde artık. Gerçekten güzel bir donanım bence. Yani dalgın anınızda otomobili sizin yerinize frenleme yapıyor. Veya
şerit takip uyarı sistemi var. Bu sistem sadece uyarıda bulunuyor. Yani herhangi bir müdahalede bulunmuyor size. Bu gibi donanımların da artık güvenlik donanımlarında bu otomobilde kullanılıyor olma durumu bence oldukça güzel. Evet arkadaşlar, dünden beri Clio lansmanı için Hatay'dayım. Bu noktada sizlerden ricam arkadaşlar, videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu durum bizler açısından artık oldukça önemli. Desteğinizi bekliyoruz. Şimdi gelin isterseniz beraber bir fiyat değerlendirmesi yapalım. Elimde şöyle bir liste var. Çok fazla versiyon olduğu için takdir edersiniz ki buraya bakmam gerekiyor. 1 litrelik baz versiyon turbosuz olan 72 beygir gücünde 16.4 saniyelik bir 0-100 değeri var ve bu aracın fiyatı 111.000 lira. 1 litrelik turboyu dün kullandım. Otomatiği bugün kullandım. Orada da 100 beygir var. 160 Nm tork var. 0-100 verisi manuel şanzımanda 11.8 saniye. Otomatik şanzımanlı versiyonda, ki o da CVT tipi bir şanzıman, 11.5 saniye. CVT'ler eskiden performansı ciddi anlamda törpülerdi. Ama bu anlamda gerçekten ciddi bir gelişim var ki aynı kombinasyonu Micra'da da kullanmıştım. İşler gerçekten bu anlamda burada hiç fena değil. Yani performansı en azından törpülemiyor olma durumu CVT'nin güzel, ama siz CVT yerine bir tam otomatik veya yine EDC tarzı bir şanzıman kullanılsa bence bir tık daha iyi performans alınabilirdi buradan. 1 litrelik turbo manuel şanzımanlı versiyonu fiyat durumunda şöyle: 118.000 ila ikon ve taş donanımları var. 132.000 lira arasında değişen fiyatlar var. 1 litrelik otomatik şanzımanlı versiyon 3 donanım seviyesiyle geliyor. Joy, Touch ve Icon bunlar. 118.000, 132.000 ve 140.000 lira fiyat diliminde gidiyor. Bir de benzinli isterseniz biliyorsunuz 1.3 litrelik daha böyle performansı olan bir versiyon var ki benim favorim bu. Yani aradaki fiyat farklarına da bakılınca böyle dolu dolu işte 1.3 otomatik şanzımanlı 133 beygirlik o otomobili almak, bilmiyorum, Clio bazında en mantıklı seçeneklerden birisi bence. Bakıldığı zaman orada da 154.000 liralık bir fiyat etiketinin olduğunu görüyoruz. Yani arada bir 10.000 lira veriyorsunuz ama hem daha iyi bir performans alıyorsunuz, hem işte çift karmalı bir otomatik şanzıman alıyorsunuz. Bakıldığı zaman bence o performansa, alınan performansa nazaran ödenen para çok fazla değil. Bir de R-Line kostümüyle alırsanız bu otomobili çok da şık bir görüntüsü oluyor. Dizellerdeki fiyat durumu ise şöyle: dizellerde biliyorsunuz iki farklı motor var ama ikisi de manuel şanzımanla geliyor ne yazık ki. Otomatik şanzımanlı versiyonun gelmeyeceğini belirtti Renault yetkilileri, Renault Türkiye yetkilileri. Bunun yerine çok daha ekonomik olacak bir hibrit versiyon gelecekmiş. 1.6 litrelik işte atmosferik bir motorla elektrikli motorun kombinasyonundan elde edilecek bir hibrit Clio da önümüzdeki dönemlerde bizlerle olacak. O da Bursa'daki fabrikada üretilecek. Onun da altını mutlaka çizmiş olayım. Dizellerde iki farklı güç var. Birisi 95 beygir gücünde, birisi de 115 beygir gücünde. 95 beygirlik versiyon sadece Joy donanım seviyesiyle gelecek. Bu daha çok böyle filolar, şirketler için düşünülmüş bir versiyon aslında. Oradaki fiyat 140.000 lira. 1 litrelik atmosferik versiyonla kıyasladığınız zaman arada 30.000 liralık bir maliyet farkı oluyor. Çok fazla kilometre yapılmayacaksa burada 1 litrelik versiyon dahi bence tercih edilebilir ki performans verileri bakımından da arada çok büyük uçurumlar yok. 1.5 dizele bakıyorum mesela şu anda. İşte 85 beygirmiş, 85 beygir var. 14.7 saniyelik bir 0-100 değeri var. 1 litrelik versiyonda da zaten 16.4 saniyelik bir 0-100 değeri vardı. Yani performans bakımından özetle aralarında çok büyük bir uçurum yok ama 30.000 lira gibi bir fiyat farkı olduğu için bu noktada yani şirket alımları gibi durumlarda 1 litrelik versiyonda bence mantıklı olabilir. Hatta ona bir de LPG yapılırsa tüketim maliyetleri de çok çok yakınlaşmış olur birbirine. Dizeli daha güçlü bir versiyonla da alabiliyorsunuz. Onu da kullandım. Bayağı iyi yürüyor. Ufaktan böyle yazılım falan yapılsa böyle çıtır hateç kıvamına bile gelebilir yani. Çıtır dizel hateç kıvamına bile gelebilir. Orada da 115 beygir var. 260 Nm tork değeri var ki bu bir B hatchback standartları için gayet iyi bir tork verisi. Standart haliyle bile, ki performans verileri de bize aynı şeyi söylüyor. Mesela 9.9 saniyede 100'e hızlanıyor. Peki fiyat durumu nasıl? İşte dizel olduğu için, güçlü olduğu için o fiyatta biraz daha yukarıda kalıyor. Güçlü dizelde de fiyat 149.000 liradan başlıyor Touch donanım seviyesinde. Icon alırsanız eğer 159.000 lira oluyor. Şimdi burada şöyle bir kıyaslama yapılabilir bence. 1.3 benzinli, güçlü benzinli otomatik şanzımanla 154.000 lira iken dizel, güçlü dizel manuel şanzımanla 159.000 lira. Arada yaklaşık olarak 5.000 liralık bir fiyat farkı var. Dizel daha pahalı bu noktada. Burada fiyat fayda endeksinde bence 5.000 lirada daha ucuzken
RS-Line kostümlü, işte 1.3 turbo benzinli bir Clio gayet güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Benim Renault Clio lansmanından aktaracağım detaylar bu şekilde özetle arkadaşlar. Benim bahsetmediğim, sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı alta bekliyorum. Görüşürüz.